Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda kozmoloji ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fizik ve felsefenin kesiştiği noktada yer alan evrenin kökenine ilişkin sorularla boğuştuğumuz yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün yaratılış, zaman ve evrenin varlığı kavramlarına meydan okuyan bir keşfe çıkmaktayız. Başlangıçta, daha doğrusu başlangıç sorununda derin bir gizem ile karşı karşıya kalıyoruz. İçinde yaşadığımız evren hiçlikten mi ortaya çıkıyor ve eğer öyleyse sınırlı bir geçmişi mi var yoksa sonsuzluğa mı uzanıyor? Bir evrenin ortaya çıkması fikri bizi iki farklı olasılığı düşünmeye zorluyor. Yaratılışın tek bir anına bağlı olmayan sonsuz bir geçmiş ya da zamandaki bir başlangıç noktasına kaçınılmaz olarak bağlı olan sonlu bir tarih. Temel varsayım evrenin var olmayan bir durumdan ortaya çıkışını içerir. Sembolik olarak bu evrenin ölçek faktörü AT içinde temsil edilerek kozmolojik modellerde gösterilebilir. Örneğin büyük patlama teorisi A0 eşittir 0 ile başlar. Bu da yaratılış zamanında evrenin ölçeğinin 0 olduğunu öne sürer. Sınırlı ve sonsuz geçmiş ikiliği evrenin uzay zaman yapısını tanımlayan metrikte içerilmiş olabilir. Sınırlı bir geçmişe sahip bir evren için geçmişteki sonlu bir zamanda 0 olmayan bir değere sahip olan AT'yi düşünürüz. Limit t başlangıç zamanına giderken AT büyüktür 0'dır. Sonsuz bir geçmiş için AT, T'nin tüm değerleri için başlangıç zamanı sınır koşulu olmaksızın 0 olmazdı. Başlangıç kavramı sonlu bir geçmişin varlığını gerektirir. Ancak bunun tersi mutlaka doğru değildir. Zamanın sürekli doğası kesin bir başlangıç anı gerektirmeden sonlu bir geçmişe sahip bir evrenin varlığına izin verir. Sonlu bir geçmişe sahip bir evren varsayarsak bu dışsal bir nedenin tetiklediği bir yaratılışı ima eder. Kozmoloji ve metafizikle iç içe geçmiş bir kavramı. Kozmolojik açıdan bakıldığında başlangıç anı fikri topolojik bir özellik olarak ortaya çıkabilir ve bizi bu soruların yanıtlanmasında çok önemli bir rol oynayan skaler tensör teorileri alanına sokabilir. Bu araştırma kuantum alan denklemleri, tekillik problemi, sınır koşulları, pozitif enerji ve kuantizasyon dahil olmak üzere modern fizik araştırmalarıyla yakından bağlantılıdır. Çoklu ölçümlere sahip teoriler kuantum yerçekimi için çeşitli açıklamalar sunar. Örneğin bir metriğin sonlu zaman olarak talep ettiğini diğeri sonsuz olarak yorumlayabilir. Bu sicim teorisine dayanan döngüsel evren modelinin örneklediği bir kavramdır. Bach-Weil uyumlu yerçekim alanında parçacıkların yokluğu veya varlığı metriğin yalnızca uyumlu kısmını etkiler. Konformal kısım şekildeki gibi belirlenebilir. Bir başlangıç anı nedenselliği ima eder ve bu dışsal bir nedeni önerir. Matematiksel terimlerle eğer başlangıç anı T0 olarak belirtilirse, T0'ın varlığı evrenin fizik kanunları için T eşittir T0'da sınır koşullarını gösterir. Skaler tensör teorileri genel göreliliği, yerçekimi kuvvetini etkileyebilecek skaler alanlar ekleyerek değiştirir. Konformal yerçekiminde ise eylem, metriğin konformal dönüşümler altında değişmez olduğu bir terimi içerecek şekilde modifiye edilir. 4 boyutlu uzay zaman tensörü çerçevesinde tanımlanan bu denklem, uygulanan teorik merceklere bağlı olarak evrenin dokusunu farklı ışıklarda matematiksel olarak nasıl tasvir edilebileceğini göstermektedir. Bach-Weil teorisinde afin parametrelendirme olmadan tanımlanan ışığa benzer jeodezikler, basit bir başlangıçtan yoksun bir evrende sonlu zaman anlayışımıza meydan okuyor. Burada başlangıç kavramı geleneksel önemini yitiriyor ve bizi klasik zaman ve mekan algımızın sınırlarının ötesinde var olan bir evreni düşünmeye davet ediyor. Bu bağlamda işin felsefe kısmına geçip zamanın ötesinde bir felsefi önermenin modern bir yorumu olan kelam kozmolojik argümanına değinecek olursak. Var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır. Evren var olmaya başladı. Dolayısıyla evrenin bir nedeni vardır. Zaman benzeri eğriler için tanımlanan metriklerin arka planını temel alan bu argüman, sonu olan fiziksel olayların başlangıcının olmayacağını öne sürüyor. Ancak Bach-Weil teorisinde başlangıç kavramı soyut hale gelir. Metrik gösterimi aşar ve topolojik bir özelliği uzay zamanının büyük şemasında nokta benzeri bir koordinatı kucaklar. Kelam kozmolojik argümanı özünde evrenin varoluşunun nedenselliğini ele alır. Matematiksel olarak bu doğrudan çevrilmez.
Fakat evrenin sınırları ve tekillik teoremleriyle uyumlu kozmolojik koşullara uyar. Bu da eğer evren var olmaya başladıysa o zaman bir nedeni olmalıdır. Yani t eşittir sıfırda dışsal bir nedensel faktörü ima eder. Kuantum kozmoloji modelleri ise bunlar sıklıkla tekillikler olmadan bir evreni önerir. Çoğunlukla Hartle-Hawking sınırı olmayan bir öneri kullanır. Evren zamanda sonlu olabilir. Fakat sınırlar olmadan tüm olası kompakt Öklidyen geometrileri üzerinden entegrasyon yaparak matematiksel olarak temsil edilebilir. Kökleri kuantum kütle çekim teorisine dayanan kozmolojiler, tekillik probleminden uzak, sonsuz geçmişe sahip modeller önererek evreni bir başlangıç anının sınırlarından kurtarır. Bu modeller bizi zaman, varoluş ve nedensellik algılarımıza meydan okuyan, sınırsız bir süreklilik olarak var olan bir evren tasavvur etmeye davet ediyor. Teorik fizik ve felsefenin bağlantı noktasında dururken, önümüzde uzanan uçsuz bucaksız, keşfedilmemiş bölgeleri hatırlıyoruz. Evren tüm gizemleriyle bizi bilimin araçlarıyla silahlanmış ve kalıcı araştırma ruhuyla beslenmiş olarak anlam arayışımıza davet etmeye çağırıyor. Bu keşif, evrenin kökenleri ve kaderi üzerinde düşünmeye cesaret eden herkesin hayal gücüne ilham veren, motive eden ve ateşleyen bir anlatı olan, insanın kozmosu çözmeye yönelik çabasının bir kanıtıdır. Yolculuğumuza antropik prensibi ve onun evren anlayışımız üzerindeki derin sonuçlarını keşfetme çabasıyla devam ediyoruz. Hayalperestler ve gerçeği arayanlar için hazırlanmış bu anlatı, evrenimizi yaşamın beşiği haline getiren hassas dengeler ve karmaşık tasarımlar üzerinde düşünmeye bir davettir. Her ipliğin hassasiyetle örüldüğü kozmosun muhteşem dokusunda antropik prensip, yaşamın ortaya çıkabileceği dar yolları aydınlatan, yol gösterici bir ışık görevi görüyor. Özünde bu ilke evrenin bazı temel parametrelerinin bildiğimiz şekliyle yaşamın varlığına izin verecek şekilde çok spesifik bir aralıkta olması gerektiğini öne sürmektedir. Bu yalnızca evrenimizin yapısına ilişkin bir ifade değildir. Bu, gözlemcinin varoluşunun ön koşullarına dair derin bir içgörüdür. İster yaşam formları, ister varoluşları üzerinde düşünebilen bilinçli varlıklar olsun. Her sabitin ve fizik kanunun hayatın gelişebileceği şekilde hizalandığı, titizlikle ayarlanmış bir evren hayal edin. Yaşamdan yoksun bir evren modeli önermek hatadır. Çünkü böyle bir model, onu anlamaya çalışan gözlemcileri açıklama konusunda başarısız olur. Antropik prensip, yalnızca bu kritik parametrelerin varlığını kabul etmekle kalmaz. Aynı zamanda bunların yaşamı mümkün kılan değerlerini, üstlendikleri dönemleri tahmin etme cesaretini de gösterir. Ancak bu parametrelerin ve bunların olumlu değerlerinin belirlenmesi çok daha büyük bir arayışın ilk adımıdır. Belirli bir zaman dilimi içindeki değerlerin salt tahmini bu parametrelerin neden bu değerlere sahip olduğunun gizemini çözmüyor. Bu boşluğu kapatmak için bu değerlerin ardındaki mekanizmaları açıklayan teorilere yönelmeli, yanıtları evreni yöneten fiziksel yasaların büyük dokusunda aramalıyız. Hayal gücünü kozmik baloncuğumuzun sınırlarının ötesine taşıyan bir kavram olan çoklu evrenler dünyasına doğru genişletin. Büyük birleşme teoremi bu temel parametreler için olası değerlerin bir spektrumunu önerir ve her biri kendi kuralları dizisine sahip bir evrenler topluluğunun varlığına işaret eder. Böyle bir çoklu evrende en azından bir evrenin, bizim evrenimizin, yaşam için gerekli kesin koşulları barındırması çok doğal görünüyor. Bu çoklu evren kavramı epistemolojik bir temel işlevi görüyor ve evrenimizin yaşamı destekleyen özelliklerinin yalnızca tesadüf değil, kozmik farkındalığın kaçınılmaz sonuçları olduğu fikrini destekliyor. Parametrelerin henüz tanımlanmadığı evrenlerin kökenlerine geri dönersek, çoklu evrende tüm olasılıkların ortaya çıktığı düşünülebilir hale gelir. Bu çok sayıda dünyada parametreler, genel teorilerin izin verdiği herhangi bir değer varsayarak kuantum geçişleri boyunca dalgalanır. Yalnızca kritik yoğunluğa tam olarak eşit yoğunluğa sahip evrenler izotropik kalır ve dolayısıyla yaşamı destekleyebilir. Çok fazla yoğunluk olursa galaksiler oluşmadan evren çöker. Çok az ve galaksi oluşumu için gerekli olan malzeme çok hızlı dağılmaktadır. Bu çerçeve evrenimizin her biri kendi başlangıç koşulları ve temel sabitleri olan sonsuz kozmos dokusundaki bir iplikten başka bir şey olmadığını öne sürüyor. Bu, evrenimizin neden izotropik ve yaşam için hassas bir şekilde ayarlanmış göründüğünü yanıtlıyor. Çünkü tüm varyasyonların ortaya çıktığı geniş bir çoklu evrende var oluyor. Yaşam için gereken ince ayarı göstermek için nötronun kütlesinin protonunkinden biraz daha büyük olduğunu düşünün.
Bu kütle farkının biraz artması atomların ve dolayısıyla yaşamın oluşmasını engelleyecektir. Benzer şekilde eğer güçlü nükleer kuvvet biraz farklı olsaydı, yıldızlar ya çok hızlı yanar ya da yaşam için gerekli olan daha ağır elementleri oluşturamazlardı. Çoklu evren hipotezini destekleyen kozmologlar, evrenimizin parametrelerindeki kesinliği açıklamak için Everett'in paralel evrenleri ve Weyler'in döngüsel evrenleri gibi modellere başvuruyorlar. Ancak ince ayarı bilimsel bir açıklama olmadan göz ardı etmek entelektüel iflasa eşdeğerdir. Evrenimizin yaşamı mümkün kılan parametreleri ince bir şekilde ayarlanmış ve öncekilerden farklı olup bağımsızdır ve yalnızca diğer evrenlerin varlığıyla açıklanamaz. Evrenlerin çokluğu, çoklu evrende bir yerde yaşam olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürerken, evrenimizin yaşam kapasitesi diğer başlangıçlardan bağımsızdır. Paralel evrenlerin varlığı bizim evrenimizde yaşamın ortaya çıkmasını garanti etmez. Çoklu evren teorileri her ne kadar hala uçlarda olsa da evrenimizin yaşamı destekleyen koşulların olağanüstü tesadüflerine dikkat çekiyor ve daha fazla araştırmaya işaret ediyor. Evrenimizin ince ayarının gizemiyle karşı karşıya kalan bazı araştırmacılar bir tasarımcı hipotezine, yani akıllı bir mimar tarafından yaşam için tam olarak ayarlanmış bir evrene yöneliyorlar. Ancak çoklu evren teorileri ve tasarımcı hipotezi arasındaki ikiliğin ötesinde serbest parametrelerden yoksun bir her şeyin teorisinin olasılığı da yatıyor. Kozmoloji ile ilgili çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.